Yeni bir Momo TV araştırmasıyla karşınızdayız. Bizi takip etmek için abone olmanızı dilerim. Bir akademik araştırma serisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Sonuçta etnik yapılarla direkt ilişki içindeki saha ajanları düzenli raporları İngiltere istihbaratına ulaşıyordu. İngilizler ellerindeki bu zenginliği kontrol etmenin yönetmenin çok basit formüllerini buldular. 1. Osmanlı'nın elindeki hilafet bayrağını alıp kendi kontrollerinde birilerine vermeliydi. Dolayısıyla arka planda büyük bir Müslüman alemini yönetebilirdi. Hem de hiç kimse fark etmeden. 2. Bulunan azınlık, etnik kimlikleri kullanarak istediği bölgeleri kendi yandaşlarıyla hakim olup yönetebilirdi. Buralardaki petrol ve yeraltı kaynaklarını ele geçirip ortak olabilirlerdi. 3. Zayıflayan Osmanlı'nın değerli bölgelerini ele geçirip, en güzel yerlerine ve İstanbul'a yerleşebilirdi. Artık Osmanlı her anlamda zayıf ve güçsüzdü. Yanına alacağı ittifak devletleriyle bunu daha kolaylaştırabilirdi. Böylece projelendirilen Osmanlı'nın, yeni bir tarzda sömürgüleştirilmesi planlanmıştı. İlk ve en önemli hamle İran'da bulunan petrol çıkaran kuyularına daha büyük zenginlik ekleyeceği Arabistan'dı. Böylece kuzey bölümünü Gertrudebel, Güney Arabistan ve Arap bölgelerini Lawrence kontrolüne vermişti. Lawrence'in önerisi, Arabistan'ı kendilerine ortak yaparak onlara bağımsız ama kendi kontrolünde, arka planda bir iktidar kurmaktı ve İslamiyet bayrağını Osmanlı'dan alarak onun hilafiyet bayrağını Suudilere vererek geri planda da İslamiyet'i yönetmeyi amaçlıyordu. Şerif Hüseyin anlaşarak Mekke'de İngiliz silah ve yardımlarıyla bağımsızlığını ilan ettiler. İbn Suud, 26 Aralık 1915'te İngilizlerle gizli bir işbirliği ve yardımlaşma anlaşması imzaladı. Ama Suudilere biçtikleri oyuncu rolünün dini argüman hilafiyet fikrini oluşturmaya koyuldular. Lawrence bu konsepti oluşturan ana aktördü. Tüm Müslüman aleminin farklı mezhepleri olsa da onları ortak paydada toplayacak yeni bir dini söylev, Emeviliğin modern yorumu olarak Müslümanlık yeniden tanımlandı. İslamiyet içindeki farklılıkları ekarte eden, Hazreti Muhammed'in yaşama tarzını İslamiyet'in kendisi olarak sunuldu. Yani Hazreti Muhammed'in yaşama tarzı ve sahabelerinin tarzlarını kabul etmek ve onlar gibi yaşamak inancın kendisi olarak sunuldu. Arap yaşam tarzı, dili gelenek ve tarzı Müslümanlık olarak sunuldu. Ve dünyanın her yerindeki İslam topluluklarını bunu yerleştirmek için İslam yardım kurum kuruluşlarıyla dünyaya yerleştirmeye ve yaymaya çalıştı. Mekke Hacılığı, İslam topluluğu. Din çalışmaları, din hoca ve imamların yetişmesini her yönüyle finanse etti. Bu çalışmaya en büyük itiraz İran'dan geldi. Şiiler bu çalışmaya Kur'an üzerinde ve İslamiyet öncülüğü açısından itiraz etti. Böylece İslam iki merkeze yerleşti. Bundan da Suudiler çok memnundu. Şii dışında farklı yorumlara ve Müslüman topluluklara İslam'ın ve hilafetin temsilcisi olarak kendi yönlendirmesi açısından büyük olanaklar verdi. 19. 10. yüzyıl İslam yeni yorumuna kavuşmuştu. İslam yeniden tanımlanan Hazreti Muhammed'in yaşam tarzını ibadetin tarzı olarak kabul eden ehli sünnet toplumu tanımlandı. Böylece 19. yüzyıl Müslümanlar ve İslam alemi Suudiler tarafından ehli sünnet toplumunun üyesi olan Sünni toplum olarak tanımlandı. Ve böylece finanse ettiği ve destek verdiği tüm İslam aleminde kurumlaşması ve kendine bağlanması için tüm gerekeni yaptı. Böylece Sünni İslam doğdu. Osmanlı paylaşılmaya başlayınca bundan pay alma savaşı birçok oyuncuyu sahaya sürdü. Bunlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. İngiliz mandacıları, padişah taraftarı ve onun bürokrat ve devlet yapısında görevlilerce savunuluyordu. İngiliz mandacıları olan İngiliz Muhipler Cemiyeti, Vahdettin, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı, İçişleri Bakanı Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ile Said Molla Osmanlı Genelkurmayı Kazım Karabekir, İstanbul Asayiş Komutanı Belen, diğer askeri komutanlar Şeyhülislam, gazete, yazar vs.'ydi.